kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere arkadaşlarım bu görmüş olduğunuz güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yakından ve uzaktan göstereyim sizlere. Sadece paspas değil, halı, yolluk, kilim, seccade, dilediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kalın bir halı kaydırmaz kullandım ve 2,5 milim tığım var ve bir de makasım ve iplerim. İplerim Nako Elite Baby'nin renklerinden arkadaşlarım, şöyle göstereyim. Dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. İlla ki bu marka veya bu şekilde bir ip olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu normalde bir battaniye modeli arkadaşlarım, böyle yapılan, altına zemin kullanılmadan. Ve ben bunu buraya yatırdım arkadaşlar. Dikme yok. Direkt halı kaydıramazımızın üzerine bu şekilde bir çalışma yaptım. Kenar kısımlarını da şöyle dolgulu fıstıklı bir şekilde yaptım. Onu da göstereceğim. Sizlere daha önce yapmıştım ama videoma yeni gelen arkadaşlarım için tekrardan anlatmak, paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle hemen şöyle başlayalım. Bir tane deliğimiz burada var. Hemen yanından bakın, şuradan giriş yapıyorum. Şu renk iple bir miktar anlatsam yeterli olur. Şöyle ipimizi takıyoruz arkadaşlar öncelikle. Arkası da bu şekilde zemine bu kısmı geleceği için kaymayacaktır halınız ya da yaptığınız çalışma arkadaşlarım zeminde. Şimdi buradan arkadaşlar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve üzerine alıp hemen bakın aynı yerin içerisine şu şekilde 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 tane daha yapıyorum. 2. Bu ikili trabzanı yaptıktan sonra bakın şuraya değil, bir üst sıraya geçiyorum. Bu üst sırada 1, 2, 3. Hemen 3 ve 4'ten şu şekilde alıyorum ve tığımı içerisinden kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Bakın şu ilk sıra olduğu için buradan giriş yapıp yandan çıkartıyorum tığımı ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi bu 3 taneyi yaptıktan sonra bakın böyle yerimiz oluşmuş oluyor. Hemen buradan 1, 2 gidiyorum. İkincisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde üçüncüden çıkarttım. Ve şöyle aradan alıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine üzerine alıyorum. Bakın bunu hiç saymıyorum. Bir tane atlayıp diğerine geçtim. Öbüründen çıkartıyorum. Ve buraya da yine 3 tane önce ikili trabzan yapıyorum. Bu 1. Sonra 2. Sonra 3. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Yine şu şekilde çıkartıyorum. Yani yukarıdayım. Zaten yukarıya bağlayacağım. Hemen karşılık gelen yerine arkadaşlarım bakın. Yukarıdan tutuyor, şöyle şu şekilde tutuyorum. Bunu ittiriyorum. Buradan kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Yani arada 1, 2, 3, 4, 5 tane deri atlamış oluyorum arkadaşlar. Ve şimdi buradan yine devam ediyorum. Üzerine aldım. Alta giriş yapıyorum ama bu defa bakın hemen dibinden giriş yapıp diğerinden çıkarttım ve yine 3 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Ve şimdi alttan bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıp üçüncüsünden çıkartıyorum bu şekilde ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz ilk sırayı. Sonra üzerine aldım. Bir tanesini atladım, diğerine bir taneyi daha yapalım birlikte.
2 ve 3. Hemen yukarıya çıkıyorum. Aradan ya da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ve 7. Şu ipi bu tarafa aktarırsanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle çekiyoruz. Ve inip diğer 3 tane ikili trabzanımızı da yapıyoruz. Şimdi bu şekilde birinci sırayı buraya kadar getiriyoruz arkadaşlarım. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Ve bunu yine geldim. Mesela son yerde şöyle hemen bağlıyorum buraya. Bunun tek şeyi, her sırayı farklı renklerde yapacaksanız da, aynı renklerde yapacaksanız da arkadaşlarım, ipi bu şekilde kesmek. Yani buradan geri dönemiyoruz. Uğraştım biraz ama o şekilde olmuyor. Güzel olmadı bu şekilde. Daha güzel göründüğü için böyle yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi ipimizi kestik. Zaten büyük bir parça olacağı için yapacağınız, bu da herhangi bir sıkıntı yaşamanıza neden olmaz arkadaşlar. Rahat edersiniz yani. Buraya kadar ipi getirip sonra kesip tekrar diğer renge geçiyoruz. Şimdi onu da şöyle beyazla yapayım ki daha net anlaşılsın. Buraya bakın, kenar kısmına bir tane yarım olarak yapacağız. Şöyle aldık. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Ve geliyorum arkadaşlar, bu zincirimi hemen şu yere, ilk yere giriş yapıp buraya bağlıyorum. Sonra şöyle biraz ipim bir şey oldu. Evet, ilk yere bağladım bu şekilde. Kaydırma yöntemiyle. Sonra üzerine alıyorum. Aynı yerden giriş yapıyorum arkadaşlarım. Aynı yere. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane yaptıktan sonra bakın şu orta kısma, şuralar kafanızı karıştırmasın, şöyle çeviriyorum. Şu orta kısma arkadaşlarım, şuradan bu şekilde giriş yapıp şöyle sık iğnemi bu defa buraya yapıyorum. Sonra üzerine alıp, bu altta sık iğne yapmıştık. Bakın şu ortadaki sık iğnemiz. Onun içerisine giriş yapıyorum. 1, sonra 2, sonra 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu sırayı atlıyoruz. Zaten burada da atlamıştık. Arada 1, 2, 3, 4, 5. Evet, hemen 6.'dan ve 7.'den giriş yapıyorum. Şöyle buraya kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Sonra üzerine alıp tekrar bu defa aynı yere giriş yapıyorum arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan yaptığım yere tekrar bir 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi geldim. Bunun üstündeki şuradan bu şekilde giriş yapıyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıp diğerine geçiyorum arkadaşlar. Üç tane yaptım, bağladım. Son yerime kenar olduğunu düşünün arkadaşlar burayı. Buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Bir sonraki sırada bunun üzerine yine ikili trabzanlarımızı yapmak için şöyle bağladım. Buradan aldım. Kenar kısmını düşünün. Hemen buradan giriş yapıp yine diğer tarafta yaptığımız gibi 1, 2,
3 yaptık sık iğnemizi ve ama ikili trabzanımızı, sonra hemen yukarıya onun hizasında olan yere, zaten kenar olduğu için arkadaşlar diğer taraftaki gibi olacaktır. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekip aşağıya inip bu ilk yerimden şu şekilde giriş yapıp buraya bağlıyorum. Çünkü buraya hani yarım olan tarafı yapmış oluyoruz böylelikle de. Bakın. Bu şekilde duruyor. Burada bu kenar gibi düşünün. Aynısını diğer tarafa da uyguluyoruz arkadaşlarım. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir sonrakinde yine ipimizi kesip buradan başlayıp devam edebiliyoruz. Şimdi bir miktarda kenar kısmını göstermek istiyorum sizlere. Kenarda gayet kolay arkadaşlar. Dilerseniz hepsini bitirdikten sonra yapabilirsiniz. Şöyle kenarına bir yerinden giriş yapıyoruz ve ilkini bu şekilde tutunduktan sonra üzerine alıyorum arkadaşlarım. Her bir delikten üzerine alarak çeviriyorum. Yapmamız gereken işlem bu. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Sadece fikir. Ben diğerini bu şekilde yaptığım için sizlere de bu kısmını bu şekilde anlatmak istedim. Evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Her birinden bir tane alırsanız gayet güzel de kapanıyor. Bu şekilde. Ve böylelikle modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.